Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler Nerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim sesleri. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Dyatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesinin çözülebilir bir mesele olduğu iddiasının teori. Rusya'nın Suriye'de Amerika'dan kalacak boşluğu doldurmak gibi bir niyeti yok. Suriye'de eski SSCB kökenli 2000 terörist var. Orada onlara karşı mücadele etmesi için Esad'a destek vermek varken oturup bize geri dönmelerini mi beklemeliyiz? İşte bizi Esad'la işbirliğine teşvik eden en önemli neden budur. Başkanlığının daha ilk dönemlerinde aldığı radikal kararların başarıyla sonuçlanması, onun halk nezdindeki popülerliğini katladı ve sıradaki başkanlık seçimlerinde ezici bir çoğunlukla yeniden seçilmesini sağladı. Ardından Putin, büyük anayasal siyasi reformlar başlattı. Yargı sistemini değiştirdi, Rusya Federasyonu'nun ceza kanununa ilişkin yeni bir kararname çıkardı. Avrupa Birliği'nin yolsuzluk sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı. Rusya Federasyonu'nun Yüksek Ceza Mahkemesi'ni yeniden düzenledi. Birçok yabancı uzmana göre Putin, başkanlığının daha ilk dönemlerinde Yeltsin'den çok ağır bir miras, daha yaygın bir deyimle bir enkaz olarak devraldığı Rusya'yı kaçınılmaz çöküşten kurtardı. Oligarşi bir sınıf olarak yok edilmelidir. 2003 yılının başlarından itibaren Putin, oligarşiye karşı ülke çapında bir mücadele başlattı. Ülkeyi yöneten insanla o ülkenin yarısına sahip olanların, yani sınıflaşan süper zenginlerin savaşı. Başlık, yolsuzluk. 2003 Şubat'ında Moskova'da gerçekleştirilen toplantıda bu sınıfı temsilen bu adam da vardı. Mihail Hodorkovski. O dönem Rusya'nın en zengin insanıydı. Dünyanın en zengin kişilerinden biri olarak Forbes'un milyarderler listesinde 16. sırada yer almıştı. Sahibi olduğu Yukos petrol ve gaz şirketi ülkenin en büyük şirketlerinden biriydi ve ülkedeki toplam petrol üretiminin %20'sini karşılamaktaydı. BBC'ye göre ise Kremlin, bu adamın finansal gücünü siyasi güce dönüştürmek istediğinden kuşkulanmıştı. Putin'in talimatıyla gerçekleşen toplantıda Hodorkovski oligarşiyi temsilen oradaydı. Başbakan Mihail Kasyanov dahi orada olacaklardan bir haberdi. O sadece yolsuzlukla mücadele konulu bir toplantı olacağını zannediyordu. Hodorkovski yanında getirdiği raporu okuyarak ülkedeki toplam yolsuzluk hacminin yaklaşık 30 milyar dolar olduğunu ve bunun da gayri safi yurt içi hasılanın %10-12'sine tekabül ettiğini açıkladı. Ayrıca bunların esasen devlet memurlarının sebep olduğu yolsuzluklar olduğunu ekledi. Ancak Putin'in verdiği karşılık toplantıda soğuk rüzgarlar estirdi. O sırada çok az insan bunun bir devrin daha sonunun başlangıcı olduğunu anlamıştı. Putin, sunduğunuz raporlar için teşekkür ederim. Fakat sizin şirketiniz olmak üzere yüksek cirolu birçok şirket gereğinden fazla yüksek stoklara sahip. Bunların nasıl elde edildiği bugünkü toplantının ana konularından birini teşkil ediyor, dedi. Oligark buna hazır değildi. Aslında kimse bunu beklemiyordu. Yıllar sonra BBC'ye verdiği röportajında Hodorkovski şunları söyledi. Ben Putin'e kadar Gorbaçov'u, Yeltsin'i, Primakov'u tanımıştım. Bu insanlardan kimisi kötüydü, kimisi iyiydi, kimisi ise korkunç insanlardı. Ancak sonuç itibariyle politikacıydılar ve memleket meselesi, politik sorunlar onlar için ön plandaydı. Ben hayatımda ilk defa bir ülke başkanının
şahsi paralarla dahi ilgilendiğini gördüm. Putin'e Yukos şirketiyle ilgili raporlar sunulduğunda ise onun zaten her şeyi ayrıntılarıyla bildiği ortaya çıktı. Ve net konuştu. Bu adam o şirketi yasa dışı yollarla ele geçirmiş. Mal varlığına el koyulması lazım. Ve dediğini yaptı. Hodorkovski tutuklandı. Mal varlığına el koyuldu ve tüm şirketleri parça parça satıldı. Mayıs 2005'te kendisi de suçlu bulundu ve yolsuzluk ve zimmete geçirmeden 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yukos ise 2007 yılında tamamen feshedildi. Hodorkovski'nin yargılanmasının ve cezasının siyasi içerikli olup olmadığı hakkında süregelen tartışmalar vardır. Yargılama süreci nedeniyle sürecin eksikliğine ilişkin yurt dışından eleştiriler gelmektedir. Mihail Hodorkovski, Uluslararası Af Örgütü tarafından düşünce mahkumu olarak kabul edilir. Ayrıca muhalefetin iddiasına göre bu şekilde ele geçirilen şirketler genelde yandaşlara hibe edildi. Aralık 2013 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mihail Hodorkovski'nin affedildiğine dair belgeyi imzaladı ve Hodorkovski serbest bırakıldı. Ancak Berlin'e yerleşti ve Rusya'ya dönmedi. Kamuoyu ise bu olanlardan memnundu. Başkanlarının bu pervasız süper zenginlere haddini bildirmesi hoşlarına gidiyordu. Oligark kelimesi Rusya'da hakaret yerine kullanılır. Ancak bu ve benzer olaylar bazı iş insanlarının ve yatırımcıların Rusya'ya yatırım yapmaktan vazgeçmelerine neden oldu. Bazı anlaşmalar iptal edildi. Putin'in hükümetle de arası açıldı ve seçimlere 5 kala tüm kabine istifa etti. Henüz ikinci başkanlık süresi devam ederken birçok yorumcu onun ne bahasına olursa olsun koltukta kalmanın bir yolunu bulacağını ve iktidarı kolay kolay bırakmayacağını yazıyordu. Kimileri ise zaten yeterince zenginleşmiş ve muhtemelen de yorulmuş olan Putin'in bırakmak isteyeceğini umut ediyordu. Muhalefet kendi adaylarını ileri sürmüştü. Liberallerin adayı ise tanıdık bir isimdi. Ünlü satranç büyük ustası Garri Kasparov. Kasparov, ünlü aktörler ve Putin'in kendisi hariç Rusya'nın en ünlü simalarından biridir. Hemen seçim turlarına başlayan Kasparov, bir hafta sonra bazı engellerle karşılaşmaya başladı. Özel uçağına birçok yerde iniş izni verilmedi. Bazı yerlerde ise konuşma yapacak yer bulamadı. Kasparov'un seçim sırasındaki asistanlığını yapan Masha Gesell anlatıyor. Yekaterinburg'a gittiğimizde ilk başta herhangi bir sıkıntı yaşamadık. O günün akşamında 30-40 yerli iş insanıyla görüşecektik. Randevulaştığımız yere gittiğimizde ise orada sadece bir kişinin beklediğini gördük. Sonradan öğrendiğimize göre o akşam telefonunu kaybetmişti. Dolayısıyla onu diğerleri gibi cep telefonundan arayıp toplantıya gelmemesi konusunda tehdit edememişlerdi. 2007 yılının Nisan ayında ise Kasparov'un kendisi de muhalefetin düzenlediği ve Samara'da gerçekleşecek bir toplantıya gitmek üzereyken havaalanında gözaltına alındı. 5 saat boyunca gözaltında tutulan Kasparov'a bunun nedeninin biletini satın alırken yaptığı bir prosedür hatası olduğu söylendi. Kasparov'a göre ise gözaltına alınma nedeni katılacağı muhalefet mitinginin kasıtlı olarak engellenmesiydi. Bu ise ifade özgürlüğü ve toplantı özgürlüğü hakkının çok kaba bir şekilde ihlaliydi. Muhalif politikacı görevlerini kötüye kullandıkları sebebiyle polisler hakkında soruşturma açılmasını talep etti ama savcı ceza davası açılması talebini reddetti. Kasparov, araştırmacı savcının bu davranışını Moskova Golovinski Mahkemesi'ne şikayet etti ama mahkeme de şikayeti reddetti. Kasparov bu sefer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Strasbourg Mahkemesi 2016 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin muhalefetle ilgili 2 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
özgürlük ve kişisel bütünlük hakkını garanti eden 5. madde ve toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü ifade eden 11. madde. Rusya bu karara itiraz ederek yüksek dairede bir inceleme yapılmasını istedi. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi soruşturmanın devamı için gereken dosyayı henüz sunmadı. Rusya'daki muhalefetin durumu ve iktidar-muhalefet ilişkisi konusundaki uzman değerlendirmeleri ve genel olarak süren tartışmalar Türkiye'dekine benzer bir karakter taşımaktadır. Rusya'daki siyasi rejimi değiştirmek isteyen parti ve hareketlerin en önemli taktikleri ve stratejilerine dikkat edildiğinde, Putin'in ezici bir çoğunlukla yeniden iktidara geldiği 2003-2004 seçimlerinden sonra muhalefet kanadında istikrarsızlık ve sistemsizlik gözlemlenir. İleriki yıllarda Batı'nın siyasi ve ekonomik seçkinleri tarafından da desteklenen Diğer Rusya adlı muhalefet koalisyonunda bazı gelişme eğilimleri kaydedilse de tüm faaliyetleri boyunca Putin'in Birleşik Rusya Partisi dışındaki hiçbir Rus partisi kamuoyu nezdinde yeterli desteği görememiştir. Muhalefet bunu az önce verdiğim örnekteki gibi seçim süreçlerindeki ve hatta seçim sistemindeki adaletsizliğin, basın ve medyanın baskı altına alınmasının sonucu olarak görmekteyken, iktidar kanadı ise sistemsiz muhalefetin ülkedeki siyasi istikrarı bozduğunu her fırsatta dile getirmektedir. Rus siyaset bilimci Vladimir Gelman, elinde çok fazla güç toplayarak çok uzun süre iktidarda kalmış yönetimlere karşı mücadelede yalnızca ilkeli muhalefetin başarı şansının olduğunu vurgular ve doğru muhalefetin tanımını da bu yönde yapar. Ancak başkanlık süresinin sonunda Putin, aynı kişiye 2 defadan fazla seçilme hakkı vermeyen Rus anayasasına uyarak görevden çekildi ve halefi Dmitri Medvedev'i kendi yerine atadı. Kendisi ise yeni hükümette başbakanlık görevini ve Birleşik Rusya'nın genel başkanlığını yürütmeye başladı. Ancak Medvedev'in yönetimi döneminde toplum önemli siyasi kararların alınmasında yine Putin'e öncelik tanımaya devam ediyordu ve bu da ülke yönetiminde bir iki başlılığın ortaya çıkmasına neden olmuştu. 7 Mayıs 2008'de iktidara gelen Medvedev döneminin en önemli olaylarından biri hiç şüphesiz Gürcistan krizidir. Güney Ossetya 1922'de özerk bölge olarak Sovyetler Birliği yönetimindeki Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlanmıştı. Sovyetlerin dağılmasının ardından Rusya'ya bağlı Kuzey Ossetya ile birleşmeyi isteyen Güney Ossetya ve Gürcistan Cumhuriyetleri arasındaki gerginlik 1989 sonlarından itibaren artış gösterdi. Bölgenin 1990'da kendisini Demokratik Güney Ossetya Sovyet Cumhuriyeti ilan etmesi üzerine Tiflis, bölgenin özerkliğini kaldırdı. 1991'de Gürcülerin Güney Ossetya başkenti Şinvali'ye girmesiyle çatışmalar başladı. 14 Temmuz 1992'de Ruslar, Gürcüler ve Osetlerden oluşan barış gücü ateşkesi sağlandı. Gürcü askerleri şiddetli çatışmaların ardından 1994 yılında imzalanan ateşkes anlaşması uyarınca Abhazya'yı terk etmek zorunda kaldılar. Anlaşma uyarınca Rusya burada 3000 barış gücü askeri bulundurma hakkına sahipti. Ancak Moskova bugüne kadar orada sadece 2500 asker bulundurmuştu. 1992'de fiilen ayrıldıktan sonra ilk referandumda Osetlerin %98'i, 2006'daki ikinci referandumda ise %90'ı bağımsızlığı seçti. Fakat 2008 yılına kadar Güney Osetya'nın bağımsızlığı hiçbir ülke tarafından tanınmamıştı. 26 Ağustos 2008 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, Rusya'nın Güney Ossetya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdığını açıklamıştır. Gül devriminden sonra istifa etmek zorunda kalan Eduard Shevardnadze'den sonra yapılan ilk seçimlerde Batı yanlısı genç lider Mihail Saakashvili Cumhurbaşkanı olmuştu. Çok açıktır ki bu durum Rusya'nın çıkarlarıyla örtüşmüyordu. Uzmanlara göre Rusya-Gürcistan krizinin ortaya çıkış nedeni budur.
Bu tarihten itibaren de Gürcistan sınırları içerisinde yerleşen ve Rusya ile birleşmekten yana olan Osetler bağımsızlık mücadelesi veriyordu. Bu sırada Rusya Osetleri arka planda destekliyordu. Komşumuz Gürcistan'daki bu Osetlerin bağımsızlık ve Rusya ile birleşme talepleri iki taraf arasında sık sık sıcak çatışmaya dönüşüyordu. Tarih 8 Ağustos 2008'i gösterdiğinde Gürcü birlikleri bağımsızlık ilan eden Güney Osetya'ya operasyon düzenlediler. Gece saatlerinden başlayarak devam eden topçu ateşi şehrin ağır hasar almasına ve sivil ölümlerine yol açtı. Oset kaynaklara göre 2000, Rus kaynaklara göre 1600 kişi hayatını yitirdi. Gürcü birlikleri başkent Şinvali'nin çevresindeki 8 yerleşim birimini kontrol altına aldılar. 2 Rus uçağı düşürdüklerini ve 3 Rus askerini yaraladıklarını iddia ettiler. Rus kaynakları ise barış gücü bünyesinde görev yapan 12 askerin öldüğünü, 150'sinin yaralandığını öne sürdü. Rusya 150 kadar tank ve zırhlı aracın bulunduğu güçlü bir birlikle Güney Osetya'ya girdi ve Gürcü ordusuyla savaşmaya başladı. Bunun üzerine Gürcistan'da seferberlik ilan edildi. 5 gün süren savaş sonucunda Avrupalı devletlerin de araya girmesiyle Rusya ile Gürcistan arasında ateşkes imzalandı. Ateşkesten 10 gün sonra da Rusya, Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet oldu. 2008 Güney Osetya Savaşı'nın temel sebebi Gürcistan'daki yönetimin Rusya'nın güdümünden ABD ve Batı yönüne geçmesi denilebilir. Güney Osetya'nın konumuyla Gürcistan başkenti Tiflis'in konumlarına da dikkat ederek bölgenin önemini kavrayabiliriz. Savaş sonunda Güney Osetya ve başkenti Şinvali çok ağır hasar görmüştür ve büyük can kaybına yol açmıştır. Ama Gürcistan, Güney Osetya ve Abhazya'daki kısıtlı kontrolünü de yitirip savaşı kaybetmiştir. Ayrıca Güney Osetya ve Gürcistan milyonlarca Amerikan doları zarara uğramıştır ve sonuç olarak Rusya tek yanlı olarak bağımsızlıklarını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'yı tanıdığını açıklamıştır. Gürcistan ise Rusya ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bağımsız devletler topluluğundan ayrılmıştır. Gürcistan-Rusya savaşı döneminde Medvedev'in kendi hür iradesiyle davranıp davranmadığı bugün hala tartışılan bir konudur. Krizin 10. yıl dönümünde Medvedev Rusya'daki Kommersant gazetesine verdiği röportajında o dönem aldığı tüm kararların tamamının bağımsız kararlar olduğunu savunuyor. Ancak Rusya'daki araştırma enstitüsü Levada Center'ın 2008 Temmuz'unda yaptığı bir anket, Rusya'yı gerçekten Medvedev'in yönettiğini düşünen kesimin sadece %8'de kaldığını ortaya koydu. Kalan %46'lık kesimin ülkenin Putin ve Medvedev tarafından alınan ortak kararlarla %36'sının ise tek başına Putin tarafından yönetildiğini düşündüğü sonucu çıktı. Rusya, Güney Osetya krizine dahil olduğunda ise Putin Rusya'da değildi. Yaz olimpiyatları için Pekin'e gitmişti. Medvedev savaş kararı almadan önce Putin'le telefon görüşmesi yaptığı iddiasını da reddediyor. Rus RT kanalına verdiği röportajında silahlı kuvvetlere hareket emrini verdikten bir gün sonra Putin'le görüştüğünü anlattı. ...2011 yılında henüz görev süresi devam ederken Medvedev, sıradaki seçimlerde resmi olarak Putin'in adaylığını ileri sürdü. 2012'de yapılan seçimlerde Putin, tüm oyların 63,6'sını toplayarak yeniden güçlü bir şekilde başkanlık koltuğuna oturdu. Göreve başlamasıyla birlikte sadık arkadaşı Medvedev'i bir daha başbakanlığa getirdi. Putin'in 3. Cumhurbaşkanlığı dönemi 2012 yılının Mayıs kararnamelerinin imzalanmasıyla başladı. Hem ülkede hem de dünya çapında geniş yankı bulan olay ise 2014'te Ukrayna'daki darbe sonrası yeni hükümetin meşruiyetini reddeden Kırım'ın Rusya'dan yardım istemesi sonucu Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi oldu. Krizin başlangıcı 2013 yılına dayanıyordu. Ukrayna hükümetinin Ukrayna ve Avrupa Birliği arasında ekonomik işbirliği anlaşmasının imzalama hazırlıklarının askıya alınması,
muhalefet cephesinde büyük itirazlara neden olmuştu. Ardından 21 Kasım 2013'te başlayan ve kısa sürede diğer Ukrayna şehirlerine de yayılan kitlesel protestolar, polisin de ölümlere neden olan sert müdahalesi sonucu büyüdü ve 2014 yılı Şubat'ında hükümetin düşmesiyle sonuçlandı. Batı bu hareketi bir halk hareketi diye niteleyerek açıkça desteklerken, Ukrayna yönetimi ve Rusya'ya göre ise bu dış destekli bir darbe girişimiydi. Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı olan Petro Poroshenko, seçim kampanyasının Avrupa Birliği'ne hızlı bir giriş vaadi üzerine kurmuştu. Ama kargaşayı yatıştırmak artık imkansız görünüyordu. Kırım'ın bu yönetimi de tamamen reddetmesinden sonra ise bir iç savaş başladı. Silahlı çatışmalar 17 Temmuz'da Malezya Hava Yolları'na ait MH-17 sefer sayılı uçağın vurularak Donetsk'te düşürülmesine neden oldu. 298 kişinin yaşamını yitirdiği olayda taraflar birbirlerini savaş suçu işlemekle itham etti. Kremlin'de imzalanan bir anlaşma uyarınca ortaya çıkan zaruri nedenlerden dolayı Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya kabul edilmesi kararı alınmıştı. Ardından Rus yönetiminin desteğiyle Kırım'da bir referanduma gidildi ve bunun sonucunda da 11 Mart'ta Kırım bağımsızlığını ilan etti. 18 Mart 2014'te ise Kırım'ın Rusya Federasyonu'na katılmasıyla ilgili bir anlaşma imzalandı. Bu olay Batı'da kıyametlerin kopmasına neden oldu. Olayı alenen işgal olarak nitelendiren batılı çevrelerden gelen ağır eleştiriler, kınamalar dolu gibi yağmaya başladı. Alman Focus dergisi Moskova Bürosu Başkanı Boris Reissuster şöyle yazıyordu. Putin Dresden'deyken kızgın kalabalıkların devleti nasıl çökerttiğini ve onun sakin yaşamını nasıl alt üst ettiğini görmüştü. Bu olay onu bir ölçüde travmaya uğratmıştı. Bu yüzden ne zaman protestocu bir kalabalık görse bu adamda Dresden sendromu uyanıyor. Bundan kurtulmak için en sert önlemlere başvuruyor. Bu Rusya'daki protesto hareketleri ve Ukrayna olayları sırasında da böyle oldu. Mesele ülke içinde de toplumu ikiye bölmüştü. Kimileri Kırım'ın Rusya'ya katılmasının gayet adil ve gerekli bir karar olduğunu savunurken, kimileri bunun eski çağlardaki toprak fetihlerine benzetiyor ve Rusya'ya yakıştıramıyordu. Putin dışarıdan daha yoğun bir şekilde gelen bu suçlamaya şu cevabı vermişti. Rusya'yı işgalcilikle itham edenler haritaya baksınlar. Sizce Rusya'nın toprağa ihtiyacı var mı? Hedef tahtasına oturtulan Putin, 28 Eylül 2015'te Amerikalı gazeteci Charlie Rose'la yaptığı söyleşide krizle ilgili şu açıklamaları yaptı. Ukrayna bize en yakın ülkedir. Sadece Slav milleti olmasından dolayı değil, Ukraynalılar Ruslara dil, din, kültür, ortak tarih açısından da kardeştir. Bize komşu ve kardeş ülkelerde iç politika ile ilgili tartışmalı konuların renkli devrimlerle, darbelerle ve anayasaya aykırı değişikliklerle çözülmeye çalışılması bizim için kabul edilmezdir. Bizim ABD'li ortaklarımız Başkan Yanukovych karşıtlarını desteklediklerini gizlemiyorlar. Bunu gizlemeleri zaten imkansızdı çünkü Ukrayna'da yaşayan insanlarla bizim binbir çeşit bağlantımız ve ilişkilerimiz var. Biz kimin, nerede, kiminle ne zaman görüştüğünü, Yanukovych'i deviren insanların kimlerle işbirliği yaptığını, nasıl desteklendiklerini, kendilerine ne kadar ödeme yapıldığını, hangi ülkelerde nasıl hazırlandıklarını ve bunları kimin tasarladığını da çok iyi biliyoruz. Biz her şeyi biliyoruz. Biz Ukrayna'nın bağımsızlığına saygı duyuyoruz ama bazı ülkelerin de diğer ülkelerin bağımsızlığına saygı duymasını istiyoruz. Bağımsızlığa saygı duymak demek ilk başta o ülkelerde darbelere veya anayasaya aykırı faaliyetlere izin vermemek demektir. Meşru yönetimlerin yasa dışı yollarla el değiştirmesine müsaade edemezsiniz. Hiçbir yerde. Bakınız Libya'da, Irak'ta olanları gördünüz. Afganistan'daki durumu benden iyi bilirsiniz. Keza Suriye'de de durum aynı noktaya doğru gidiyor. Ukrayna'da hükümet darbesi bir iç savaşa yol açtı. Halkın Yanukovych'i artık istemediğini biliyorduk ama bu darbeyle değil,
meşru yollardan bir seçime gidilerek yapılmalıydı. Bir insanın karakterini ve hatta bazen bulunduğu noktayı dahi geçtiği hayat yolu belirler. Bu birçoğumuz tarafından bilinen bir gerçektir. Aldığı sert eğitim, muhtemelen gizli servis çalışanı olduğu dönemlerde atlattığı ölümcül tehlikeler, geçtiği zorlu hayat yolu, şahit olduğu korkunç şeyler, yönetime geldikten sonra uğradığı sayısız suikast girişimi vesaire gibi etkenler, yine kendi tabiriyle onun yürüyüşünden hayat felsefesine dek tüm karakter yapısını şekillendirmiş. Bütün bunlardan dolayı doğal olarak dünyadaki birçok devlet yöneticisine nispeten çok daha ketum bir karaktere sahip olan Putin, unutamayacağı çok fazla şey görüp yaşadığını, bunlardan bazılarının kendisinde büyük yaralar açtığını ve ağır sarsıntılara neden olduğunu gizlemiyor. Daha birkaç yıl önce başından geçen ve bir şekilde basına yansıyan bir olay, Schröder'in çalışmamızın başında okuduğunuz sözlerinde ne kadar haklı olduğunu onaylar niteliktedir. ...7 Şubat 2014 Fisht Olimpiyat Stadyumu, Soçi. Kış olimpiyatları açılış töreninin başlamasına 1 saatten daha az bir zaman kalmış. Statta 40.000'den fazla seyirci var. 88 ülkeden gelmiş sporcular ve 48 ülkenin yöneticileri. Uluslararası Olimpiyat Komitesi yöneticileri ve Rusya Devlet Başkanı gelmek üzeredir. Putin açılış öncesi toplantı yaptıkları olimpiyat yönetimiyle birlikte aynı otobüste geliyordu. Heyet yoldayken telefon çaldı ve yardımcısı telefonu açtı. Hemen Putin'e uzattı. Olimpiyatların güvenliğini sağlayan merkezin operasyon biriminden arıyorlardı. Ukrayna'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı Boeing 737 rehin alınmıştı ve teröristler uçağın Soçi'ye inmesini talep ediyorlardı. Rus gizli servisi FSB Başkanı Alexander Bortnikov'dan gelen emirle savaş uçakları havalanmış ve uçağı kontrol altına almak amacıyla takip etmeye başlamışlardı. Saniyelerle yarışılıyordu. Pilotlardan birinin verdiği bilgiye göre teröristlerden birinin üzerinde bomba vardı. Uçak Soçi'ye doğru gidiyordu ama başka hiçbir bilgi yoktu. Tüm bunlar tek bir anlama geliyordu. Yakın tarihteki bir saldırı tekrarlanacaktı. Putin operasyon merkezine ne önerdiklerini sordu. Merkezden başkanın hiç duymak istemediği fakat beklediği bir cevap geldi. Benzer durumlarda izlenen prosedür doğrultusunda yapılacak tek bir şey vardı. 110 yolcusu olan uçağın havadayken vurulması. Aksi halde teröristlerin eylemlerini gerçekleştirebilmeleri durumunda yolcularla birlikte stattaki binlerce insan daha hayatını kaybedecekti. Bu tür durumlarda maalesef daha fazla insanın hayatını kurtarmak adına insanların kurban edilmesi zorunluydu. Başkan plan doğrultusunda hareket edilmesi talimatını vererek telefonu kapattı. Otobüstekiler bir şeyler sezmiş gibiydiler. Başkana her şeyin yolunda olup olmadığı soruldu. Putin, her şey yolunda, dedi. Putin olimpiyat yönetimiyle birlikte stada girdi. Thomas Bach bir daha sordu. Cevap, her şey yolunda oldu. ...6-7 dakika sonra bir telefon daha geldi. Güvenlik merkezinden uçaktaki olayın bir alkolik yalanından ibaret olduğunu ve uçağın bir süre sonra sağ salim İstanbul'a ineceği söylendi.
Her ihtimale karşı uçağı Türk F-16'ları karşılayacaktı. Gazetecinin o iki telefon arasında neler hissettiğini sorması üzerine Putin, "Onu hiç söylemesem daha iyi olur," dedi. Putin'in karakter yapısı gibi fizik gücü, sporcu kimliği, doğa ve hayvan sevgisi de onunla ilgili çok az bilgiye sahip insanlar için bile sır değil. Bir gece vakti FSB başkanını acil görüşme diye yanına çağırıp buz hokeyi oynamaya götüren Putin'e göre spor, onun karakterini biçimlendiren en önemli etkenlerden biridir. Çalışmamızın başında da söylediğimiz gibi Putin Uzak Doğu yakın dövüş sporları ve felsefesinde ustalık derecesine dek yükselmiş bir sporcudur. Çünkü bu felsefe siyasi bir lider için olmazsa olmaz öğretiler içermektedir. Putin'in spor tutkusu sadece dövüş sporlarıyla sınırlı değil. Neredeyse tüm doğa sporlarıyla ilgilenen Putin, bununla birlikte büyük bir doğa hayranıdır. Eski Sovyet kayak şampiyonu Leonid Tigachev, başkanın çok hızlı bir kayakçı olduğunu teyit eden profesyonellerden biridir. Putin hayvanları doğal ortamlarında gözlemlemeyi çok sever ve arada bir bilim insanlarının bu alandaki çalışmalarına da bizzat katılır. Rus Coğrafyacılar Derneği Fahri Başkanı olan Putin, soyu tükenmiş hayvanların korunmasıyla da ilgileniyor. Özellikle şu 4 hayvan: Amur kaplanı, beyaz balina, kutup ayısı ve kar leoparı onun kişisel himayesi altındadır. Putin'in özel hayatının iktidar süresi boyunca basına ve halka kapalı kalması ise aslında şaşılacak bir durum değil. Bu durum büyük ölçüde kendisinin ve sevdiklerinin güvenliğine olan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla enkaza dönen devlet kurumlarının yeniden ayağa kaldırılmaya çalışıldığı ve bu sırada batılı rakiplerin Rusya'nın dünya siyaset arenasındaki yerini minimuma indirmeye çalıştığı bir dönemde bir numaralı adamın ve onun yakınlarının güvenliği günlük yaşamları üzerine bir örtü çekilmesini kaçınılmaz yapıyordu. Profesyonel bir istihbaratçı olarak Putin bu gerçeği görmezden gelemezdi. Bu nedenle de Putin kızlarını büyük bir özenle gizlemekte ve hakkındaki aşk hikayeleriyle ilgili soruları da cevapsız bırakmaktadır. Yakın çevresi dışında kızlarını gören yok. Tabii basına sızmış bir iki kare fotoğrafları dışında. Bir Rus yazara göre ise bundan çıkan sonuca göre Putin'in hayatındaki en çok sevdiği kadınlar sadece kızlarıdır. Katerina ve Maria bir süre Almanya'da yaşadıktan sonra St. Petersburg Üniversitesi'nden mezun oldular. Ancak tuhaf olan şu ki üniversitedeki hiçbir öğretim görevlisi onları tanımıyor. Muhtemelen farklı isimlerle eğitim aldılar. Yandaş ve muhalif çok sayıda gazeteciyi bir araya getiren gelenekselleşmiş yıllık basın toplantıları, Putin'in iktidara gelmesinden bir yıl sonra başlattığı dikkat çekici bir uygulamadır. İlk defa 2001 yılında basın ve medyanın çok sayıda görüşme talebinin gelmesi üzerine gerçekleştirilmiş, daha sonra rutin hal almıştır. Şöyle ki bu uygulama Medvedev tarafından da devam ettirilmiştir. Gazetecilerle yapılan bu görüşmelerin süre açısından en kısa olanı 1 saat 35 dakika olarak 2000 yılında, en uzunu ise 4 saat 40 dakika olarak 2008 yılında yapıldı. O zamandan beri Putin her yıl yaptırdığı bu toplantılara ortalama 3 saat ayırmaktadır. Bu süre zarfında konferansa katılan gazeteci sayısı da katlanarak çoğalmıştır. 500 gazetecinin katıldığı 2001 toplantısından sonra 2015 yılındaki toplantıya 1390 yerli ve yabancı gazeteci katılmıştır. Canlı yayınlanan bu toplantılarda Putin ortalama 80-90 soruya cevap vermektedir.
Suriye krizi nedeniyle zaman zaman kırılma noktasına dek gerilen Rusya-Türkiye ilişkileri hakkında Putin'in bugünkü fikirleri büyük ölçüde olumlu. Bu yıl gerçekleşen gazeteciler toplantısında Türkiye uzmanı gazeteci Fuat Seferov'un sorduğu, Atatürk'ün şahsıyla ve onun dünya politikasındaki yeriyle ilgili neler düşünüyorsunuz şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi. Atatürk hiç şüphesiz ki Türk tarihinin en seçkin insanlarından biridir. O, Türk devletçiliğinin korunması ve yeniden kurulması tarihinde parlak bir sayfa açmıştır. Bunun için çok şey yapmıştır. Ayrıca Rusya'nın da çok büyük bir dostuydu. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bizimle ittifak yaptığını, beraber çalıştığımızı biliyoruz ve bunu çok değerli buluyoruz. Atatürk, çağdaş Türk devletini kurmuş ve onun esaslarını açıklamıştır. Türk-Rus ilişkilerinin bugünkü boyutuna gelince, bence biz bu ilişkinin gelişmesinden dolayı memnuniyet duymalıyız. Ekonomi ve güvenlik alanlarındaki çıkarlarımız bazen örtüşmese de, örneğin Suriye konusuyla ilgili uzlaşma noktaları bulabiliyoruz. Biz Türk devletinin ve Türk halkının Suriye konusundaki hassasiyetlerine saygı duyuyoruz. Ancak biz Türkiye'deki meslektaşlarımızın hem Suriye'deki kriz hem de terörizmle ortak mücadelede hem de ilişkilerimizin pekiştirilmesi konusunda uzlaşmaya hazır olduklarının ve hatta bu yönde çalıştıklarının da farkındayız. Ekonomi konusuna gelince, zaten görüyorsunuz ilişkilerimiz gittikçe sağlamlaşıyor ve Türkiye bir NATO üyesi olmasına rağmen bu konudaki sorumluluklarını yerine getiriyor. Ayrıca Türkiye'nin bağımsız bir dış siyaset yürütmesi ilişkilerimizi öngörülür kılıyor ve daha da güçlenmesini sağlıyor. Putin, yakın Rus tarihinin en önemli simalarından biridir. İngiliz The Times gazetesi tarafından 2013 yılında yılın adamı seçilen Putin, 2015 yılında bir kez daha dünyanın en güçlü liderleri listesinde ilk sıralarda yer aldı. Amerikan Forbes dergisi Vladimir Putin'i 4 yıl üst üste dünyanın en güçlü insanı seçti. Forbes'un açıklamasında 4 yıl üst üste dünyanın en güçlü insanı olan Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin etkisini dünyanın neredeyse her köşesine yayıyor denildi. Times gazetesine göre dünya tarihinde çok az lider onun gibi popülarite ve güç sahibi olmuştur. Fakat bunun gerçek nedeni kendi hatalı siyaseti sonucu sürekli ekonomik krizlerle boğuşan Rus halkının çok sevdiği bir dili kullanarak ve yer çekimine karşı koyarcasına Batı'ya meydan okuyarak ülkedeki hakimiyetini ve karizmasını elinde tutmasıdır. Bu karizmanın bir diğer nedeni ise uzmanlar tarafından Putin'in Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra paramparça olmuş, Yeltsin tarafından yıllarca kararsız bir şekilde yönetilmiş ülkede istikrarı yeniden sağlaması ve özellikle de oligarşinin, büyük baronların canını okumasından dolayı halkın ona duyduğu minnettarlıkla açıklıyorlar. Fakat bu şükran duygusu da tükenmeye başlamış. Anketlere göre toplumun %55'i hayat pahalılığından dolayı doğrudan Putin'i sorumlu tutuyor. %30'u protesto eylemlerine katılmaya hazır olduğunu söylüyor. Fakat sorun şu ki genç nesil 2008-2012 arası nominal başkanlık yapmış olan Medvedev hariç Putin dışında başka lider tanımıyor. Sürekli tekrarlanan istikrar kelimesi ise halkın en az yarısına göre artık anlamını kaybetmiş bir kavramdır ve yönetimdeki başarısızlıkların, yolsuzlukların üstünü örtmek için kullanılan ve halkı da kayıtsız, sağır bir topluluk haline getirmiş bir örtüden başka bir şey değil. Amerikalı tasarımcı Julius Kaczynskis 7 Ekim 2014'te Putin'in Peacemaker yani Barışçı adlı resimlerini içeren bir tişört koleksiyonu sundu. Kaczynskis'e göre bunu yapmaktaki amacı Batı basınının Putin'e yüklediği olumsuz imaj ve agresif tutumuna karşı onun pozitif yönlerini de sergilemekti. 2015 yılında ise sosyal paylaşım ağı Instagram'da Fitspiration yani fitness'ten ilham al etiketine karşılık Putin'in aktif ve sağlıklı yaşam tarzı ile ilgili fotoğrafların paylaşıldığı,
Putinspiration adlı bir sayfa açıldı. Bazı batılı gazetecilere göre Putin, kişisel örneğiyle insanları birçok spor eğitmeninden daha iyi motive ediyor. Çünkü o, her alanda sınırları zorlamayı seviyor. Guardian ise konuyla ilgili yazısının sonunu, "Kanepeden kalkmak için sebep mi arıyorsunuz? Putinspiration derlemesine göz atın. Politik renkli antrenmanlarınız için motive edici notlar" diye bitiriyor. Putin'in daha ne kadar iktidarda kalacağını kimse kestiremiyor. Yabancı basın her ne kadar tüm konuşmalarında böyle bir niyeti olmadığını söylese de onun sonsuza dek iktidarda kalmak için anayasayı da değiştirmeye hazır olduğunu iddia ediyor. Bunu yaşayarak göreceğiz. Ancak bugün kesin olan bir şey var. Vladimir Putin bugün daha fazla güçlü, daha fazla zengin, ancak daha az demokratik Rusya'nın mutlak hakimi ve hala dünyanın en güçlü adamlarından biridir.